Geçen YouTube videolarımızdan birinde size İstanbul'un en yaşlısını anlatacağım demiştim. Ve arkamda gördüğünüz o muhteşem Mısır'dan gelen dikili taştan bahsetmiştim. Şimdi yine Sultanahmet Meydanı'ndayız. Bu kez size İstanbul'un en yaşlı ikinci anıtından bahsetmek istiyorum. O dikili taş gibi böyle taştan, granitten bir anıt değil. O tunçtan bir anıt. Onun gibi belki 3500 yıllık bir yaşı yok ama ondan 1000 yıl daha genç. 2500 yıl öncesine giden bir yaşı var. Milattan önce 479 yılında bugünkü Yunanistan topraklarında üretildi. Romalılar tarafından İstanbul'a getirildi. Hadi şimdi onu görmeye gidelim. Bu muhteşem eser az önce de söylediğim gibi tunçtan imal edilmiş. Sebebi o tarihte ilk çağda meşhur Grek-Pers savaşlarıyla alakalı. Bildiğiniz gibi Pers İmparatorluğu bugünkü İran topraklarından çıkmış, bütün bir Anadolu'yu işgal etmiş, Balkanlara sarkmış. O günlerde Balkanlarda Grek şehir devletleri var. Ve bunlardan 31 tanesi bir araya geliyorlar ve Persleri 479 Plataea Savaşı'na yeniyorlar. Yendikten sonra da bu zaferin bir nişanesi olarak o gün tabi putperest bir toplum. Zeus'a, Afrodit'e, Artemis'e, Athena'ya tapıyorlar ve onların son derece önem verdikleri gençliğin ve gücün timsali olan Apollon'a adanmış bir anıt yaptırıyorlar. İşte o anıt bu görmüş olduğunuz anıt. Yani Delphi'de Apollon tapınağına dikmek üzere yapılan bu anıtın en önemli kısmını buradan görüyoruz. Tamamını görmüyoruz. Normalde 8 metre uzunluğundaydı. Şu an biz sizinle beraber onun sadece 5 metresini görüyoruz. 3 tane yılan burgu burgu birbirlerine dolanmış helezonik olarak yükseliyorlardı. En sonunda yılanların başları 3 farklı tarafa doğru bakıyordu. Yılanların başlarının üzerinde ise altından bir kase vardı. Hatta bu yılanların helezonik sarıldığı anıtın içi boştu. Zaten şu oyuktan da görüyoruz. İçinden bir su çıkıp suyun altın kase içinden etrafa taştığını, yani bunun aynı zamanda bir fıskiye vazifesi gördüğünü de bilmekteyiz. Apollon'a adanmış bu anıt bugünkü Yunanistan Delphi Apollon Tapınağı'na konulmuşken sonra İstanbul'da o günün Konstantinopolis'inde ne işi vardı? Cevap Roma İmparatoru Konstantin. İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti ilan etmişti. Yani İtalya'nın Roma'sı değil, artık burası olacaktı Roma İmparatorluğu'nun başkenti. Şehri güzelleştirme adına Mısır'dan dikili taşı getirmeye kalktı. Yunanistan'dan Delphi Apollon'dan yılanlı taşı ya da burgulu sütun dediğimiz bu anıtı getirmeye kalktı. Ve nihayetinde bu anıt burayı süsledi. Bazı kaynaklar ilk getirildiğinde buraya değil, Ayasofya'nın bahçesine dikildiğini, 9. yüzyıldan sonra Spina'nın üzerine alındığını söylüyor. Bu arada Spina nedir? Şu an biz sizinle Hipodrom Meydanı'ndayız. Burada Romalılar at yarışları, atlı araba yarışları yapıyorlardı. Yarışların yapıldığı bu U şeklindeki alanın tam ortasında Spina denilen bir duvar vardı. Yarış yapılan alanı ikiye bölen. Onun etrafında koşulur ya da dönülürdü. Spina üzerine bir takım anıtlar vardı. Dikili taş, arkamdaki örme taş, tam arkamdaki yılanlı taş, bu anıtlardan sadece 3 tanesiydi. Tabi buraya geldiğiniz zaman görmeniz gereken, varlığı şu an burada söz konusu olmasa da bilmeniz gereken birkaç şeyden bahsedeceğim. Delphi'de milattan sonra 479'da bu anıt yapıldığında o günün o 31 şehir devleti içinde Sparta kralı anıtın en alt kaide kısmına sanki zaferi tek başına kazanmış gibi kendi adını yazdırdı. Diğer şehir devletleri bundan son derece rahatsız oldular. Bizim de adımız yazılacak dediler ve her burguya bir şehir devletinin adı yazıldı. Nerede mi? Tam bu tarafta. Yani buraya geldiğiniz zaman bizim yaptığımız gibi anıtın Sultanahmet Camii'ne bakan tarafına doğru dönerseniz, bakın tam şuraya. Burada anıtın üzerinde çok dikkatli bakmanız lazım yalnız. Baktığınız zaman en alt halkadan yukarıya doğru, yani şu an toprak üzerinde, kaidenin üzerinde ikinci halkadan 13. halkaya kadar şehir devletlerinin isimlerinin
burada yazmakta olduğunu göreceksiniz. Tam benim durduğum yerden bakarsanız buradan görürsünüz bunların isimlerini. Bu arada yılanlı taş dedim. 3 tane yılan kafası var dedim. Gövdeler birbirine sarılıyor. Başlar 3 tarafa bakıyor. Üzerine altın bir kase var dedim. Yılan başları nerede? Altın kase nerede? Altın kase 1204 Latin istilasında maalesef ortadan kaldırılmış. Latinler İstanbul'u işgal ettiklerinde üzerindeki bu altın kaseyi almışlar, eritmişler. Hatta Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde bulunan o ilk Asar Atika Müzesi olarak kullanılan Fatih Köşkü'nün o günkü müdürü Osman Hamdi Bey'den önceki müdürü bu meseleyi uzun uzun anlatıyor. Hatta o müdür Alman asıllıydı. Şunu da anlatıyor. Diyor ki bunun altında Bozdağ'ın kemerine doğru uzanan bir künk buluyor. Kazı yapıyor burada künk. Bu künk yani Bozdağ'ın kemerinden bunun dibine doğru uzanan bir su yolu buluyor. Ve bunun buraya konulduktan sonra da o fıskiye özelliğinin devam ettiğini bu şekilde delillendirmiş oluyor. Şimdi şu gördüğünüz burgulu sütunun kasesi Latin istilasına yağmalandı ve eritilip sikke olarak basıldı, kullanıldı. Yılan başlarına ne oldu? Yılan başlarının 18. yüzyıla kadar yerinde durduğunu biliyoruz. O günlerde İstanbul'da bu meydanda çok büyük, ihtişamlı ve günlerce süren padişah çocuklarının sünnet törenleri oluyor. Surname diye kitaplar var. Sur düğün demek. Düğünname, düğün kitapları. Burada mesela 3. Mehmet'in sünnet töreni 54 gün sürüyor. Bu törenlerde İstanbul'un bütün esnafı, özel böyle arabalar, kortejlerle buradan geçiyorlar. O günün ressamları, Osmanlı ressamları, minyatür ustaları burada durup karşıda işte balkonda 3. Murat, Şehzadeler bu meydandaki geçit törenlerini tek tek çizmişler. Çizerken de işte kebapçılar loncası geçiyor, mimarlar loncası, halıcılar loncası, mumcular, çizmeciler bütün bunları çizerlerken illaki yılanlı taş ve dikili taş da o minyatürlerde gözüküyor. Ve yılanlı taş burada gözükürken tepelerinde yılan kafalarını da görüyoruz. Peki yılan başlarına ne oldu? Yılan başlarına ne olduğu tartışmalı. Mesela 17. ve 18. yüzyılda bu meydana gelen Yeniçeri ayaklanmalarında Yeniçeri zorbaları tarafından kırıldığı anlatılır. Fatih'in şeşber oynarken burada minyatürü var biliyor musunuz? Adamlarıyla şeşber oynuyor. Elindeki şeşberi yılan taşa doğru fırlatmış. Yılanlardan birinin ağzına takılmış şeşber. Mesela öyle bir minyatür de var elimizde. Bir şekilde bu başlar kırılıyor. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde bundan bahsediyor. İstanbul'un diyor 17 tane tılsım sütunu vardır. Bu 17 sütundan biri de yılanlı taştır diyor. İstanbul'a yılan, çıyan, akrebin gelmesine bunun engel olduğuna inanılır diyor. Bunların kafaları kırıldıktan sonra tılsımın etkisi azalmış. İstanbul'da yılan, çıyan, akrep görülmeye başlanmıştır diyor Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir bölümünde. Bu anıtta insanı en çok heyecanlandıran detaylardan biri de bu anıtın tarihten boyunu görmüş olduğu insanlar. Mesela eskiden yeniye doğru gidecek olursak şu gördüğünüz Tunç anıt Büyük İskender'i gördü. Bu Tunç anıt Aristo'yu gördü. Çünkü Aristo Delphi Apollon Tapınağı'nda tam 3 sene hocalık yaptı ve o 3 sene zarfında Büyük İskender ona talebelik yaptı. Ve bundan dolayı bu anıt onları gördü. Büyük Roma İmparatoru Konstantin'i gördü. Anıt buraya dikildikten sonra Fatih İstanbul'u fethinde burada şeşber oynadı. Fatih Sultan Mehmet'i ve devamında günümüze kadar gelmiş hemen herkesi görmüş oldu. Ve 2500 yıllık yaşıyla İstanbul'un insan eli değmiş en eski ikinci anıtı olarak hala ayakta durmaya ve buradan gelen geçen herkesi seyretmeye, şahitlik yapmaya devam ediyor. Peki bu gördüğünüz anıtın yılanları kırıldı. Hatta bir kaynak burada yıldırım düştü, yıldırım düşmesi sonucu kafalar parçalandı diyor. Sonra ne oluyor? Yılanların başları kayboluyor. Aradan yüzyıllar geçiyor. 1800'lü yılların ortasında Süleymaniye ve Ayasofya Camii'ni restore eden İtalyan Fossati kardeşler bu bölgede kazı yaparlarken bu kafalardan bir tanesinin üst kısmını buluyorlar. Yani yılanın bütün başı var, sadece o minicik çene kısmı yok. Ve o koruma altına alınıyor, muhafaza ediliyor. Şu an bizde. 1919-22 dönemi İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde Kurtuluş Savaşı'mızın yıllarında bu bölgede kaçak kazı yapıyorlar. Onlar da kazı sırasında o bizde bulunan yılan başının
bulunmayan çene kısmını buluyorlar. Onu da alıp İngiltere'ye götürüyorlar. O şu an British Museum'da. Ama bizdeki muhteşem tam bir yılan başı muhafaza ediliyor, korunuyor. Ve son bir şey anlatayım. Bu anıt neden bu kadar aşağıda duruyor? Sultanahmet Camii yapılacağı zaman 1600'lü yılların başında Sultan 1. Ahmet döneminde bu caminin olduğu yerde bir tepe var. Tepenin üstüne Sokulu Mehmet Paşa'nın konağı var. Konak 1. Ahmet tarafından satın alınıyor, yıktırılıyor. Tepe düzleniyor. Tepenin bütün hafriyatı meydana yığılıyor ve meydan bir hayli yükseliyor. Bu anıtların kaideleri şu gördüğünüz yere kadar toprak altında kalıyor. Ta ki 1856'da İngiltere British Museum'dan gelen arkeologlar Osmanlı padişahlarından aldıkları izinlerle arkeolojik kazı yapıp anıtın dibindeki kaide kısmını ortaya çıkarana kadar. Şimdi ne yapalım? Şimdi gelin sizinle şu çok merak ettiğimiz bizde saklı bulunan yılanın başını görmeye gidelim. Hani dedim ya, Fosfatinin kazısında ortaya çıkan olduğu gibi her şeyiyle gözleri, burnu, ağzı bir alt çenesi hariç o meşhur yılan başını hep beraber görelim. Hadi buyur. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer Arkeoloji Müzesi. Arkeoloji Müzesi Sultan Abdülhamit Han döneminde kurulmuş, dünyanın en hızlı büyümüş müzesidir. Sultanahmet'ten dümdüz geliyorsunuz, Ayasofya'nın yanından geçiyorsunuz. Topkapı Sarayı'nın kenarından, Gülhane'den küçük bir rampa çıkarak ya da Soğukçeşme Sokağı'ndan sarayın önden inerek buraya gelebilirsiniz. Geldiğiniz zaman içeri gireceksiniz. İçeride üst kata çıktığınızda orada sizi vitrinin içerisinde o az önce bahsetmiş olduğum yılan başlarından bir tanesi karşılayacak. Dediğim gibi çene kısmını görmek için İngiltere, Londra, British Museum'a gideceksiniz. Yılanın o genel kısmını görmek için de Arkeoloji Müzesi'ne geleceksiniz.